Sinem Yorulmaz ben, SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörüyüm. SEDAŞ, Akgök Holding ve ÇEZ Grubun Joint Venture şirketlerinden. Bu anlamda da multinational olarak da çok güzel bir know-how'a sahibiz. Hem de aynı zamanda kurumsal bir background'umuz da var. Ama tabii ki daha çok yapılandırılmamış, fırsat eşitliği ile ilgili çok detaya girmemiş bir yapımız vardı. EBRD'ye geçmişimiz 2010 yılına dayanıyor. 2010 yılından bu yana iş sağlığı, güvenliği, çevre, kalite süreçlerinde çok güzel bir işbirliğimiz oldu. Onun sonrasında 2018 ile beraber de fırsat eşitliği artık bizim hayatımızın odak noktasına oturdu. 2018 ile birlikte SEDAŞ'ta neler değişti diye anlatmak gerekirse çok güzel bir projenin tohumlarını atmış olduk. Forget the gender dedik biz. Aslında enerji sektöründe, dağıtım sektöründe gerçekten artık cinsiyet ve bunun detayları ile ilgili hiçbir şey konuşmayalım istiyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımızı da kadının güçlendirilmesi prensiplerine imza atarak, Global Compact'i imzalayıp onun en önemli unsurlarının hepsinin takipçisi olarak çok da gerçekten kararlı adımlarla ilerletmeye devam ediyoruz. Forget the Gender dediğimizde aslında bu bir yaşam mottosu. Önce dilde değişiklik yarattık, kurumsal kitap yarattık, afişlerle Mavi Yaka çalışma arkadaşlarımızın da gündemine aldık konuyu. Aynı zamanda çok güzel bir danışmanlık firmasıyla iyi bir programa başladık. Eğitimcinin eğitimini aldık. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği ile ilgili eğitimler verdik. Bu eğitimler doğrultusunda aslında yapmamız gerekenleri bir komite oluşturduk ve bu komitedeki arkadaşlarımızın SWOT analizleriyle hayata geçirdik. Komitede 4 kadın, 4 erkek çalışanımız vardı. Toplam 8 kişiden oluşan bir komiteydi. Ve bu komite üyelerinin projeleriyle, üst yönetimin de gerçekten verdiği büyük bir destekle hayata geçirmeye başladık. 15 tane arkadaşımızla eğitimcinin eğitimini aldırdık. Ve eğitimcinin eğitimini aldıktan sonra fırsat eşitliği artık şirketimizin vazgeçilmez bir unsuru oldu. Eğitimcinin eğitimini alan kişiler hem beyaz yakada hem mavi yakada çalışma arkadaşlarımızla toplamda yaklaşık 980 saat eğitim verdiler. Şimdi e-learning'e taşıyoruz eğitimimizi. E-learning ile de beraber tüm çalışanlarımıza, 1611 çalışanımızın hepsine bu eğitimleri tamamlayacağız. Niyetimiz aslında ailelerinde de fırsat eşitliğini hayatlarına yansıtsınlar. Çocuklarının önünü açsınlar, kız çocuklarının özellikle ve bununla da ilgili farkındalıkları artsındı. Bunun dışında toplu iş sözleşmesine tabiiz. TESİŞ'le olan toplu sözleşmemize fırsat eşitliğini ve kadın erkek eşitliği ile ilgili destekleyici faaliyetleri vurgulayan bir madde ekledik. Bu maddeyi yaşatmak istiyoruz. Yine sendikamızla ortak projeler yapmak niyetiyle. Bu anlamda mentorluk projelerine de başladık. Mentorluk projeleri aslında hem liselerde hem üniversitelerde devam ediyordu. Kız öğrencilerin biraz daha sektörü tercih etmelerini sağlamak amacıyla Stargate diye yeni yetenekleri aldığımız projemizde özellikle kadın mühendislerimizi önceliklendirmeye gayret gösterdik. Aldığımız Stargate mühendis kadınların sahada çok çalışmak istemeyeceğini ve sadece masa başı işleri, biraz daha analizleri yapabileceklerini düşünmüştü yöneticilerimiz. Ama projemiz bittiğinde toplamda 8 ay SEDAŞ tecrübesinin ardından kadın Stargate'lerimiz sahayı seçtiler. Şu anda onların sahada yerleştirmelerini yaptık. Ve inşallah önlerini de saha tarafında açacağız diye düşünüyorum. Projelerimiz kapsamında tersine mentorluk projemiz de var. Tersine mentorluk da aslında yönetim kademelerindeki tüm yöneticilerimizin aşağıdaki yeni nesil, yeni kuşak bakış açısını anlayabilmeleri için Y kuşağının sonunda artık Z'ye yakın mentorlar olarak atanmasını sağladık. Burada da özellikle %50 kadın erkek ayrımına dikkat ettik ve aynı şekilde yönlendirmelerde bulunduk. Staj programlarımızda kontenjanlarımızı belirlerken mutlaka ve mutlaka %50 kadın olarak alıyoruz. Terfilerde, atamalarda kadın çalışanlarımızın yine aynı şekilde aynı haklara sahip olmalarını gayret gösteriyoruz. Aslında yönetim kurullarında kadın oranını gerçek anlamda 2019 yılında çok ciddi artış yaptık. %33,3 seviyesine çıkarttık. Türkiye ortalamasının %15'ler seviyesinde olduğunu düşünürsek gerçekten çok anlamlı. Yine beyaz yakadaki kadın oranımızı %20'lerden %30'lara çıkarttık. Tabii ki bu sayılar çok daha gelişmesi gereken
gözüken sayılar ama birden olmuyor. Adım adım bunları planlayıp hayata geçirmeye gayret gösterdik. Ufukları açan, ilham veren, güzel başarı hikayelerini bütün çalışma arkadaşlarımızla paylaştık. Onların önceliklendirilmesini sağladık. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı hep birlikte olduğumuz uluslararası bir gün. O günde de yine aynı şekilde hepimiz turuncuları giydik ve aynı mottoyla eğitimler verdik. Bunun dışında tabii erkek egemen bir sektördeyiz. Dolayısıyla erkek egemen sektörü kırmak adına da yaptığımız birçok çalışma var. Bunların biraz daha eğitimlerle desteklenmesi gerektiğine inanan bir şirketiz. Dolayısıyla sürekli gelişim adına yapmak istediğimiz projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamda da İBRD'nin bize sağladığı vizyon, farklı bakış açıları çok kıymetli. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Artık kar yağdığında kardan kadın da yapmaya hayal ettiğimiz bir dünya diliyoruz. Enerji sektöründe kadın eli değen her şey çok güzel, çok daha farklı, başka. Bunu destekleyecek projelerin hepsinde SEDAŞ olarak biz de olacağız.